YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Arkadaşlar alt kata banyodan su sızıyorsa usta çağırmadan evde kendiniz bu sorunu çözebilirsiniz. Öncelikle sorunun kaynağını tespit etmek lazım. Buradaki sorunumuz derzlerin eskimiş, delinmiş olması. Gördüğünüz gibi burada bir delik var. Buradan arkadaşlar alt kata kesinlikle su sızıntısı olacaktır. Devam ediyoruz. Bakın buralarda yine derzlerimizde bırakmalar var, delinmeler var. Yine şurada bakın bir tane delik oluşmuş. Yani buradan kesinlikle alt kata su sızacaktır. Hatta damlama yapacaktır. Yine ikinci bir sorun da giderin kenarındaki derz dolgudadır. Bakın bu da yine fayansı bırakmış. Gördüğünüz gibi burada açılmalar oluşmuş. Bunun da kırılıp yenilenmesi gerekiyor. Sağlıklı bir derz dolgu yapmak için öncelikle eski dolgunun mutlaka kazınması lazım. Bir tornavidayla, sivri bir cisimle bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde iyice eski derz dolgumuzu kazımamız gerekiyor. Orada bir çukurluk oluşturmamız lazım. Bu işlemi daha kolay yapmak için bu şekilde satılan derz kazıma aparatları var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi tüm derz aralarını kazıyorum. Alt kata su sızmaları çoğunlukla derz dolgudan kaynaklanır. Nadiren su patlamaları nedeniyle de olabiliyor ama o daha yoğun bir sızıntı yapıyor. Şimdi biz hem fayans arasındaki derz dolguları yenileyeceğiz hem de bu giderin kenarındaki derz dolgumuzu yenileyeceğiz. Çünkü buradan da sızıntı yapabiliyor. Evet, şu an hepsini kazıdım ve temizliğini yaptım. Kuruduktan sonra dolgu işlemine başlayacağız. Evet, banyomuz kurudu. Şimdi derz dolgu işlemine geçiyorum. Önceki rengimiz gri olduğu için yine gri renk derz dolgu aldım. Bir tane kaba ihtiyacımız var ve bir tane spatulaya ihtiyacımız var. Evet, bir miktar alıyorum kabın içerisine. Suyu kontrollü bir şekilde ekleyerek şimdi harcı hazırlıyorum. Yani mayonez kıvamında olacak diyebilirim. Şöyle hafif hafif ekleyerek karıştırıyorum. Evet, şöyle mayonez kıvamında oluyor arkadaşlar, bakın. Şimdi dolgumuzu yapalım. Öncelikle gider kenarından başlıyorum. Spatulanın ucuyla az bir harç alıyorum ve boşlukları bu şekilde dolduruyorum. Boşlukları doldurduktan sonra da düzeltme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Yani aslında çok basit bir işlem. Daha sonrasında parmağınızla da düzeltebilirsiniz. Hafif parmağınızı ıslatıp bu şekilde düzeltebilirsiniz. Fazlalıkları alıyorum ve buranın işlemi tamam arkadaşlar. Şimdi fayans aralarını dolduracağım. Yine bu şekilde spatulanın ucuyla fayans aralarını hafifçe ekliyorum. Daha sonra düzeltme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi spatulanın ucuyla çekerek düzeltiyorum arkadaşlar. Bu kenara taşan kısımları sonra temizleyeceğiz. Şu anda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Fayans diplerinde yine spatulanın ucuyla bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha sonra düzeltme işlemi yapıyorum. Yani evde herkesin yapabileceği bir uygulama bu. Yani usta çağırmaya gerek yok. Komşuyla kavga etmeye gerek yok. 1 kilo derz alıp hemen evde kendiniz bunu kolayca uygulayabilirsiniz. Önce aralarına dolduruyoruz. Sonra spatula ile çekerek düzeltiyoruz. Biraz sonra temizliğini de yapacağız. Onu da göstereceğim. Yani gözünüzde büyümesin. Gerçekten herkesin yapabileceği kolaylıkta bir işlem.
Şöyle son kez göstermek istiyorum. Önce derzi dolduruyoruz. Daha sonra spatula ile düzeltme işlemini yapıyoruz. Kenarda kalan kısımlarında temizliğini en son yapacağız zaten. Şu anda derz dolgu işlemini tamamladım. Şimdi temizliğini yapacağız ve son düzeltmesini yapacağız. Bunun için bir bulaşık süngeri kullanıyoruz. Bulaşık süngerini ıslatıyorum ve suyunu sıkıyorum. Islak olmayacak arkadaşlar, nemli olacak. Şu şekilde suyunu sıktıktan sonra fayans aralarından ve dolgu yaptığımız yerlerden bu şekilde birkaç tur geçerek hem temizliyoruz hem fazlalıklarını almış oluyoruz. Yani harç sadece fayans arasında kalıyor. Kenarlara taşan kısımlar temizlenmiş oluyor. Sünger kirlendiğinde tekrar bu şekilde temizleyip suyunu hafif sıkıp işleme devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yaptığımız iş açığa çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir dolgu işlemi oldu. Şimdi hepsini temizledim gördüğünüz gibi ve kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra yıkayıp artık kullanabileceğiz. Ben yaklaşık 24 saat kurumaya bıraktım. Gayet güzel bir şekilde kurudu. Kurumadan önce yaparsanız derze zarar verir. Bunu belirteyim. Mutlaka iyice kuruması lazım. Şimdi yıkayıp artık kullanabiliriz. Evet, işlem tamam. Usta çağırmadan bu işlemi evde kendiniz yapabilirsiniz. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.